Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Tıkladığınızda sadece WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da arkadaşlar yine sadece yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz bana. Şimdi öncelikle ben tabii ki de fincanımı kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin niyetleriyle arkadaşlar kapatıyorum. Pozitif bir enerji göndermek istiyorum. Siz de gönlünüzden geçirdiğiniz o yara, o beklediğiniz o umut neyse bunu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Dışarıda taşan bu aslında evet yeni gelecekte. Yani şöyle birkaç ay içerisinde gitmek istediğiniz bir yol planı bu. Bakın 3 defada gidiliyor zaten böyle. Önce bir hayalmiş gibi daha sonra gerçek yani bir hayal kurduğunuz yolla alakalı gerçekleşecek olduğundan bahsediyor aslında burada bize. Evet şimdi sizlere de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Yani baktığım zaman ben tabii ki de bir fincanın geçmişini mutlaka yorumluyorum. Bizi biz yapar bu geçmiş. Yaşadıklarımızdır, tecrübelerimizdir arkadaşlar ve şunu söylemek isterim ki size. Yani 10 yıl öncemiz, 5 yıl öncemiz değildir. Daha geçen hafta ne yaşadıysak o hissiyat mutlaka yansıyor bir falan. Bilinmezlikleriniz çok fazlaymış. Çok büyük büyük yaralarınız, çok büyük büyük dertleriniz ya da kafanızda büyüttüğünüz çok fazla bazı mücadele görünüyor. Şimdi bakıyorum şimdi böyle bir geride bıraktığınızı görüyorum öncelikle bir mücadeleyi. Sonrasında bakın burada birisini gözünüzde küçültmüşsünüz. Şuradaki gözü de görüyorsunuzdur. Bariz de bir göz var aslında. O insana dair görmeniz gerekeni görmemişsiniz. Aslında zaten minikmiş. Siz çabalamışsınız. Ve bu durum aslında sizi kendi kendinize ne diyelim ona? Hmm, hayal kırıklığı bunun adı aslında. Bir insan var kafanızda onunla alakalı bir hayal kırıklığı belki bir yüzleşme durumu var orada ama o kişi o kadar küçük çıkmış ki. Şimdi yine böyle bir bilinmezliğe doğru geçmiş günleriniz belki ama yine o bilinmezliğin içinde de birisi var burada. Yani bakıyorum ailenin iç tarafında hesaplaşmalar görüyorum. Bir haber beklentisi görüyorum iç tarafta, hane içinde. Ama dış dünyanızla ilgili tamamen bilimsi yani bir bilinmez, bir bilinmezlik, böyle bir sis bulutu, böyle bir belirsizlikler. Hep böyle mücadeleniz böyle geçmiş diyebilirim. Yani bana kalsa son 2 aydır bir bilinmezliğiniz var. Bir konuşma olmuş ama yeterli gelmemiş. Bilinmezlik devam etmiş. Şimdi gününüze geldiğimde bazı gelişmeleriniz var. Bu arada resmen şey diyor bana bu fal. Diyor ki bu kişi bir süredir zaten bir bilinmezlikle mücadele ediyordu. Yüreği gerçekten çok sıkıntıda. Şimdi bir halka çıkmış evlilikle ilgili, belki bir partnerle ilgili. Yani evladınızın partneridir, belki sizindir bilemem ama yüreğinize yakın zamanda bu bilinmezlik olan bir de halka çıkmış. Hani evlenecek miyiz? Bu ilişki ciddiyete düşecek mi? Ya da biz hani birbirimiz evliyiz ama beğeniyor muyuz? Bir şey var orada. Bir halka var. Haricinde bir bilinmez var. Baktığım zaman iki kişinin böyle bakın şurada sırt sırt şöyle hatta sırt sırta demeyeceğim de iki kişi birbirine sarılmış omuzlarınıza koymuşsunuz kafanızı. Hani yoldan gelen bir haberle birbirinize omuzlarınızı vermişsiniz. Yani ya iyi geliyorsunuz ya şifa buluyorsunuz ya birbirinize destekliyorsunuz ama yol var aranızda. Çok da uzun bir yol olduğunu görüyor değilim açıkçası. Şimdi baktığım zaman burada 3 kişi var. 3 kişinin bilinmezliği var. Şöyle o da arkadaşlar. Bu 3 kişi kafa kafaya vermiş. Herkes kendi bilinmezliğiyle uğraşıyor. Falınızdaki bilinmezlik biraz boş, biraz kof. Dertleniyorsunuz ama olumsuzu düşündüğünüz için yani sonucu belki de temiz olacak bir şey ama siz olumsuz tarafına baktığınız için anlamında bu bilinmezlik. Bugünüze geldiğimde 3 kişinin yüzleşme durumu var. Herkes kendi sıkıntısı ile ilgileniyor. Onu görebiliyorum. Haricinde şurada bir 10 günlük süreç var arkadaşlar. 10 gün sonrasında sizin hayatınızdaki bu 3 kişinin konuşması öyle güzel bir yere, öyle iyi bir yere evriliyor ki. Bakın hayat evriliyor. Yani dün ben bunu sevmiyorum diyen bir insan bazen renk sevmez ama bakarsın ki ben bu rengi sevmezdim. Ne kadar da yakışıyormuş meğer diye değiştiğini görüyor insanlar.
kendilerinin, yani herkes değişim sürecinde arkadaşlar. Mutlaka hani 7'sinde neyse 70'inde odur bir insan. Bu insanın özü, ama bazen fikirler değişebiliyor. Bazen düşünceler değişebiliyor. Yani illa bu budur diye bir sonuca varmak doğru değil. Şimdi sizin adınıza da böyle bir şey olmuş. Zaten geçmişinizden gelen bir sıkıntılı yüzleşme, konuşma haliniz var. Ama fikir değişmiş. Ama düşünce bilmiyorum. Bu üçlü gerçekten gelecek adına çok doğru kararlar almaya başarmış bir üçlü olacak. Çünkü çok güzel bir boşluğunuz var ve bilinmezliğiniz tamamen arkada kalıyor gibi veriyor. Ve şurada çok güzel gülen bir yüz var, sizi izleyen, çok mutlu olan, sizin böyle oluşunuzla mutlu olan birisi var. Bakıyorum. Yani sizin gerçekten ayaklarınızdan tutup da iyi olmanızı isteyen birisi var. Siz birisi ile ilgili, bakın bir kişi ile ilgili iki kişiden destek alacaksınız. Şimdi ortada duran bir kısmet var. Sizi şurada biriyle karşılıklı görüyorum. Hatta o karşınızdaki kişiye de ince uzun böyle minik bir iki kişi orada, iki kişi burada. Ben çift mi acaba dedirtti bu görsel şu an bana. Şimdi karşınızda biri var. Karşınızdaki birinin hemen önünde duran iki kişi var. Sizi de zaten ayaklarınızdan tutan iki kişi var destekleyen. Yani ben sizin hayatınıza bir aşk girebilecekse dahi, bu bir iş görüşmesi ise dahi şunu söyleyeceğim. İki kişi, S harfinde hatta bir kişi var karşı taraftaki insana bir şeyler anlatıyor. Birisinde harfi göremiyorum ama birisinde S olduğunu net görüyorum. Sizde ise göbek bağı gibi çıkmış. Ayaklarınızı tutuyorlar. Yani evlat olabilir, anne baba olabilir, kardeş olabilir, bilemem. Ama siz zaten o insanların varlığıyla ayakta durabilen, güç alabilensiniz. Yani bir vesile olacak. Ama iş ise iş, ama aşksa aşk. Ama evlilikle ilgili sorunsa o. Ama iki tarafa da ikişer kişiden aralıklarla bir şeyler anlatarak iki tarafı da dengelemeye çalışan ya da orta yolda buluşmasını sağlayan, barıştırmaya çabalayan ya da tanıştıran, yeni kısmet sağlayacak ve bu ikili güzel bir ikili olacak. Kısmetleri tepelerinde duruyorlar. Yani sizin hayatınıza özellikle Mart ortası gibi birisi girmeye çalışacak. Varsa da sorunu çözmeye çalışılacak. Hani kişilerce de birileri de devreye girerek bu olacak. Ama ve lakin sizin hayatınızda Mart'ın ortası itibariyle bir kişi var, bir insan giriyor, bir kişiyle karşılıklı görüyorum diyorum arkadaşlar falınızda size. Şimdi bu genelde sizin neden iyi bir şey olduğu zaman sizde acaba yine mi kötü bir şey olacak enerjisini görüyorum. Şimdi bayağı gayet güzel bir Mart ortası var. Ama Nisan ayı için sanki ya geçmişteki şuradaki konuşulan konu, bakın buna benzer bir konu. Bu üçlü konuşacak, bir netleştirecek, önünüzü açacaksınız. Gayet Mart ayı temiz geçecek dedi. Mart ayı sonrasında bakın iki kişinin konuşması var. Yine aynı vesvese ve kaygılı hallerinizin sanki devamı, ya tekrar mı olur diye kaygılısınız ya da zaten bugününüzde, tam da bugününüzde bu üç kişi ilerisi için bazı planlar alacak ve bu planları da diyecekler ki biz bunu Nisan ayı gibi en iyisi netleştirelim. Yani önünüzde bunu netleştirmek bile sizi rahatlatmış olduğu için ferah görüyorumdur. Ama netleştirme tarihini de artık siz Nisan itibariyle, Mart sonu Nisan diyorum arkadaşlar. Sizin hayatınızdaki mevzuyla, bakın altta insanlar kalmış sıra sıra dağ tırmanır gibi tırmanıyorlar. Ve sonrasında iki kişinin anlaşması var. Kaygılısınız siz de, acaba tekrardan mı olacak ki der gibisiniz ama inanın gördüğüm şey tekrardan olmaktan ziyade içinizin daha da rahatlaması. Yani bana kalsa siz orada ertelenmiş bir konuşma belki. Hani tarih olarak ertelenmiş bir konuşma belki. Ama çok net bir şekilde gördüğüm şudur ki siz buradaki ertelemeyi, yani ertelenmiş konuşmayı Nisan ayı gibi bir tarih belirleyip o tarih geldiğinde de netleştirmiş olacaksınız. Anladığım kadarıyla siz o tarih yaklaştığı için o zamanki huzursuzluğunuz var. Çünkü sizdeki şunu görüyorum. Ya yine aynısı olursa, ya yine geçmişteki gibi olursa, belli ki bir kaygı haliniz var sizin orada. Yani bir şeylerin tekrardan aynı geçmişteki gibi, aynı derken geçmişteki kadar, geçmişteki gibi, geçmiş olayın aynısı. Kaygınız çok fazla. Hayır, öyle olmayacak. Bunu net görüyorum. Yani sadece sizde kaygı olarak yansımış bu defa. Belli ki o kadar çok canınız yanmış ki o olayla ilgili. Gündem geldiğinde, o gün geldiğinde, o tarih geldiğinde arkadaşlar gündeminizde o kaygı durumunun tekrarı olur mu durumu yansıyor
Bunu çok hayır öyle olmuyor diyor aslında. Bakalım öyle olmadığını görüyorum. Bir de tabak bize neler söyleyecek ona bakalım. Diyor ki evet öyle değil. Yani doğru görüyor aslında görü. Doğru tamamlıyor Nisan ayınızın sonunu. Evet aile meseleleriniz var sizin biraz. Hani aile kişilerinin hani aile fertlerinin de belki de dahil olmasıyla alakalıdır bilemiyorum. Ee, Şöyle söyleyeyim. Güzel gözyaşları var bu sefer. Yani şöyle mutluluktan, sevinçten ya da sanki böyle oldu artık yaşasın dediğiniz bir şey. O yüzden geçmişteki gibi olmadığını görüp içinizi rahatlatacağınız bir dönem olacak belli ki. Ben sizin önünüzü çok temiz, ferah görüyorum bu anlamda. İş yeriyle alakalı sadece şey hali çıkmış burada. Hani laf var ama maşallah tütü tadında. Hani böyle hatta şurada bir köşeli yanaklar, elmacık kemikleri çıkmış bir yüz görüyorum. Ay çok enteresan. Benim gördüğüm şey buraya ekrandan bakınca öyle gibi durmuyor. Ben çok net görüyorum aslında fincana baktığım zaman. O yüzden kamera yanılgısı görebilen bile hani olabiliyordur bazen de. Yani şurada bir kişi sizin nasıl iş yaptığınızı, nasıl başarılı olduğunuzu, nereden hangi yolu izlediğiniz yani sanki sizi izleyen, takip eden birileri varmış gibi çıkmış. Ama çok da temiz yüzlü çıktığını gördüğüm için iş yerinde bir dostunuz, düşmanınız vesaire gibi duyamıyorum. Belki de takdir eden birileridir sizin hayatınızda. Bunu çok net görüyorum. Burada gülen bildiğiniz mesajlaşırken gülme yüz ifadeleri var ya ağlama, gülme, kalp vesaire gibi emojiler. Burada gülen insanlar var arkadaşlar iş yerinizde özellikle. Aldığınız karar mıdır? Yaptığınız projenin sonucu mudur? Yani bir şekilde sizi burada ferah çıkartmış olduğunu net görüyorum. Ee, Şöyle hatta net görüyorum. Çünkü insanlar mutlu. Demek ki bir şey kutlanacak. Demek ki bir terfi tayin. Acaba aile fertleri sizin adınıza mı seviniyorlar? Yoksa iş yerinizdeki çalıştığınız arkadaşlarınız mıdır? İşte hani bir eylem yaptınız. Belki de bir şey direttiniz bilmiyorum. Protesto ettiniz. Bir şekilde kazanansınız. Çünkü bir kalabalık bir sürü insanın güldüğünü görmek böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Hane ile alakalı gelince de bakın bir para var burada. Bakın dağılmış insanlar var. Bir, iki, üç. Herkes kendi kafesinde kurmuş. Herkes kendi iç dünyasındaki baktığı yerden bakıp ama parayla ilgili mevzuları çözüp daha sonrasını çok daha rahat gösteriyor bu fal bana. Yani size şunu söyleyebiliyorum net bir şekilde. Evet bir yüzleşmeniz, bir üç kişinin konuşması, herkes payına düşeni alması ve sonrasında rahatlamanız gibi ilerleyecek. Aile tablonuzu burada da yansıtmışsınız. Fincanınızın tam ortasında bir A harfi görmekteyim. Ama çok temiz etrafı. Ya birisi A olarak, A harfindeki kişi olarak yardım edecek ve bu işleri çözecek. Ya da işte hani sizsiniz belki de sevinen belki bilmiyorum ama huzurlu. Şimdi aşkla alakalı gördüklerime gelince de şunu çok net söyleyebilirim. Ya burada bir çift görüyorum. Bu çift arkasındaki çekici almış biri ve murada ermiş bir ağaç. Çınar ağacı gibi çıkmış. Çatı düşüncesini çıkmış bir insan evliliği düşünüyor. Bir insan evliliği düşünerek geliyor. Bir insan evle ilgili bir şey. Ciddi enerji yani ciddi bir ilişki. Hani şey değil. Hani ertelemek ya da ötelemekten ziyade daha ciddi ilerisini düşünerek adımlar atılan bir ilişki olabilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle birisinin arkasında kocaman bir çınar ağacı çıkmış. Evet mücadeleler var ama burada hep böyle çatı içinde insanlar görüyorum. Bildiğiniz çatı oluşmuş da insanlar da hatta kenardan bakıyorlar. Niyeti ciddi olan bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İlişkiniz bir tık daha ciddiyete ilerleyebilir. Bir muradınız vardır. Evinizle ilgili ev alınabilir. Eşinizle beraber ev alınabilir. Ama her şekilde gördüğüm kafa kafaya vermiş birbirini seven ya da uysal bir çift görüyorum. Etraftaki insanlar bu çift için gayet mutlu bir şekilde baktığını görüyorum. Ve sizin net bir şekilde şöyle görüyorum. Yani temiz ilerleyecek bazı şeyler var. Temiz göreceksiniz bu sonucu siz şeklinde gördüm açıkçası. Hayırlı bir sonuç. Evlilik olabilir, ev almak olabilir, ciddiyete gidecek bir ilişki olabilir. Hayatınızda kimse yoksa bile hani sizi yaralayacak birisi değil, direkt haydi evlenelim diye gelecek ciddi bir ilişki olabilir. Görebildiklerim böyle arkadaşlar. Bugünlük tabii ki de.
Bu fal bana bunları söyledi. Ben de dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Falımın sonuna geldim arkadaşlar. Her seferinde olduğu gibi tabii ki de olumlama yapıyor olmaya devam edeceğim. Sizleri çok değerli görüyorum. Benim için çok önemlisiniz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İstek ve talepleriniz. Sonuna kadar izleyen ve bunu severek yapan arkadaşlarım için de bu yapmış olduğum şeyi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar elbette ki. Öncelikle tabii ki de sağlığımızla sınandığımız zorlu günlerden geçiyoruz. Umarım son senedir diye umuyorum arkadaşlar, gerçekten ben de. Hepimiz çok ciddi yıprandık çünkü. Bir de maddi manevi yıpranınca insan ne kalıyor ki geriye huzurlu kalmak için diyorsun haklı olarak. O yüzden umarım son senemizdir. Ama ben biliyorum ki kul kuruyor, kader de gülüyor. Yani inşallah biz son sene diye umut edelim. Daha kötüsü gelmeden inşallah bitsin gitsin diyoruz. Gönlünüzden geçirdiğiniz tabii ki de hepimizin, kimisinin muradı evken, kimisininki evlilikken, kimisininki araba ya da sağlık, hiç bilmiyoruz arkadaşlar. İşte başta sağlık olanı olsun inşallah diyorum ben. Tabii ki de arkadaşlar sınanıyoruz, inişler çıkışlar hep oluyor, hepimizin hayatında hep oluyor. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum size. Her şeyden önce. Yani varsa kapanmış kapılarımız, inanın bana yenileri açılacak. Açılıyor orada zaten. O yüzden benim naçizane tavsiyem şudur size. Ee, Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Sürprizlerle dolu çünkü hayat. Nice hayır asla olmaz dediklerini yaşıyor insan. Nice büyük konuştuğu kelimeler de başına geliyor. O yüzden büyük de konuşmayacaksın. Umudunu da kaybetmeyeceksin. En yakınlarından aldığın darbeler varsa da beddua etmeyeceksin. Beddua onun negatif enerjisini üstüne almak çünkü. Dönüyor, dolaşıyor, bumerang gibi, bir de gidip sevdiğinden çıkıyor. Yani olan yine sana oluyor. O yüzden nacizane tavsiyemdir. Ben uyguluyorum, şifa buluyorum. Belki sizde de şifa sağlar. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz kalbinizi güzelliklerle doldurun. Güzel bir enerji olsun. Her biri de sizin olsun diyorum arkadaşlar. Bedduanın negatif enerjisini üstünüze almayın. Çünkü etme bulma dünyası, kim neyi yaşattıysa kendi yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. 2 2 daha 4 aslında. Yaşayıp göreceğiz, ilahi adalet tecelli edecek arkadaşlar. Siz arkanıza yaslanın yeter ki izleyin ve gönlünüzü temiz tutun. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin. 3 buket temennisiyle videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.